Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise iki şişle örülen en pratik bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Bakın böyle çok şirin bir model oldu. Ben çok beğendim. Renkler de birbirine bir o kadar çok yakıştı. İnşallah hep birlikte denemiş olacağız. Bir kere de örülüp bitiyor. Sonrasında bakın şu kısmında ve şu kısmında bir dikişimiz var. Alt kısmında herhangi bir dikişimiz yok. Bakın şöyle. 5 şişte örülmüş gibi bir patik oldu. Aslında bakın böyle bot şeklinde. Bu kısmı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. 6 aydan 12 aya kadar olan bebeklerinizde olacaktır. Daha küçük aylar için, büyük aylar için yapmak isterseniz ilmek sayılarında, sıra sayılarında eksiltme, artma yaparak uygulayabilirsiniz. Modelimiz için yorumlarınızı bana her zaman sorularınızı her zaman yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayalım. Çok mutlu olurum. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Evet, patiğimiz için gerekli malzemeler. Bakın böyle açık renkte bir patiklik ip kullandım. Sonra böyle bir bebe yünü kullandım. Araya renk katmak amacıyla. Sonrasında 3 milimetre şiş kullandım. Tığım var ipleri çekmek için. İğnem var dikiş için. Ve makasım var iplerimi kesmek için. Öncelikle sarı rengimizle başlıyoruz. Şu bilek kısmının ne kadar böyle uzun ya da kısa olmasını istiyorsanız o kadar ilmek atın. Bana bu kadar, bakın bu yükseklik yeterli geldiği için şişime 42 ilmek atarak başladım. Daha da böyle uzun çorap gibi durmasını isterseniz daha da fazla ilmek atabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi atalım. İpi boynuma takarak örüyorum. Başlamadan sizlere söyleyeyim. İlmeklerimi bu şekilde atarak ilerliyorum. Böyle 42 tane ilmek atalım. İlmeklerimiz bu şekilde 42 tane oldular. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar örelim. Son ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Her zaman son ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın örgünün ön yüzündeyiz. Bakın böyle çizgi çizgi. Şimdi yine ilk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Son ilmeği düz olarak örüyorum. İlmekleri yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Önde ve arkada ilmekleri ters olarak örüyoruz ve haroşa örgüyü oluşturmuş oluyoruz. Bakın böyle bir diş haroşa sırası oluşturmuş olduk. Bu şekilde toplam 14 diş haroşa sırası oluşturalım. Evet, toplam 14 diş haroşa sırası örmüş olduk. Tam yeni doğan bebekler için yapmak isterseniz bu haroşa sıralarında 2 ya da 3 tane eksik yapın. 14 değil de 12 ya da 13 yapabilirsiniz. Şimdi burada bakın örgünün ön yüzündeyim ve 6 tane ilmeğimi keseceğim. İkisini birlikte aldım. Ters olarak ördüm. İlmek diğer şişe, 2 ilmeği birlikte aldım. Ters olarak ördüm. İlmek diğer şişe, 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeğimizi burada kesmiş olduk. Şimdi yine örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar ilmekleri örerek tamamlayalım. Evet, bakın ilmekleri
sıra sonuna kadar ördük. Şimdi örgünün arka yüzünde de bu taraftan 6 tane ilmeğimizi aynı şekilde keseceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın bu şekilde. Sonrasında ilmekleri örerek devam edelim. Böyle sırayı sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, şimdi 6 ilmek buradan, 6 ilmek buradan eksilttik. 42 ilmeğimizden 30 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 30 tane ilmeğimizle örmeye devam edeceğiz. Bakın şu düz örgü kısmını artık yapacağız. Ters örgü örmeyeceğiz. Örgünün ön yüzünde ilmekleri düz, arka yüzünde ters olarak öreceğiz. Şimdi düz olarak örmeye başlayalım. Böyle tüm ilmekleri sıranın sonuna kadar artık düz olarak öreceğiz. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın böyle. Evet, bakın örgünün ön yüzünde düz olarak ördük ilmekleri. Arka yüzünde ters olarak öreceğiz. Sonrasında yine örgünün ön yüzüne geçelim. Evet, örgünün ön yüzüne geçtim. Şimdi yine tüm ilmekleri önde düz, arkada ters olarak öreceğiz. Şimdi düz örgü olarak tüm ilmeklerimizi yine örelim sıra sonuna kadar. Bakın düz örgülerimizi tamamladık sırayı. Örgünün arka yüzüne geçince renk geçişi yapacağız. Şöyle diğer rengimizi alalım. İstediğiniz renk geçişlerini yapabilirsiniz. İsterseniz tamamını aynı renkle de örebilirsiniz. Böyle şimdi ipimizi alalım yine. Tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. İlk ilmeği de örelim renk geçişinde. Böyle örgünün arka yüzünde rengimizi değiştirmiş olalım. Evet, diğer rengimize geçmiş olduk. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. İlmekleri düz olarak örmeye devam edelim. Örgünün ön yüzünde hep düz olarak örüyoruz. Arkada ters olarak öreceğiz ilmekleri. Böyle bakın bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sonrasında sarı rengimize geçeceğiz. Bakın sarıyla 1 2 3 4 sıra. Diğer rengimizle 1 2 sıra. 1 2 3 4. Bakın bu şekilde şöyle şu buğday başağı şeklinde böyle dişlerimiz var. Onları sayıyorum ben. Böyle renk geçişlerini yaparak örmeye devam edelim. Evet, sıralarımız bakın bu şekilde tamamladım ben. Şöyle çok güzel oldu renklerde. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Diğer ipimi artık koparttım. Onunla bir işim yok. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği bakın böyle ters olarak ördüm. Diğer iki ilmeği ters olarak ördüm. İlmekleri böyle sırasıyla 2 2 alarak örelim. Şöyle 2 tane aldım, ördüm. 2 tane birden aldım, ördüm. Sıra sonuna kadar 2 2 örelim. Evet, şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. Elimde 16 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bunları 2 2 örerek ilmekleri hepsini kapatıyoruz. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar örelim. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da 2 defa ördüm. Sonrasında ipimi böyle biraz uzun keseceğim ve dikmek için kullanacağız. Bu şekilde bebek patiğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Evet, şimdi burada bıraktığımız uzun ipimize iğnemizi geçirdik. Şimdi dikime başlayalım. Şöyle kenarlarda bakın şöyle ilmekler vardır. Şöyle. Onların böyle bir atlayarak böyle batarak ilerleyelim şöyle. Dikiyormuş gibi yaparak böyle. Şöyle. Sonrasında bakın böyle ipimizi çektik içinden. Şöyle patiğimizin ön tarafı içte kalacak şekilde bakın şöyle
şöyle bir büzme işlemi yapalım. Şu şekilde yapmış olduk. Böyle büzmemizi yaptık. İsterseniz şu kısımlarından dikebilirsiniz. Ama böyle hiç açıklık olmuyor. Zaten böyle yumuşacık oluyor. Şöyle iyice sıkalım. Böyle dikmeye başlayalım. Bu şekilde böyle dikerek şu kısma kadar gelelim. Evet, bakın bu kısmın böyle dikimini tamamlamış olduk. Şu kısmı da böyle diktik. Şimdi şu topuk kısmından dikmeye başlayacağız. Şimdi iğnemizi alalım. Şöyle burada ipimi bir düğümlemek istiyorum. İpimizi düğümleyelim. Yine aynı şekilde ilmeklerin iç taraflardaki tek kanatlarına batarak dikmeye başlıyoruz. Şöyle bakın, şu şekilde dikiyorum ben. Böyle değil de şöyle. Böyle sıranın sonuna kadar dikelim. Evet, şimdi tamamen dikimini tamamlamış olduk. Şöyle çevirelim. Böyle patiğimizi tamamlamış olduk. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Şimdi şu böyle bir bağcıklı bir kısım yaptım ben. 50 adet zincir çekerek sonrasında şu kısımlarından geçirdim ve böyle bakın şöyle bir düğüm yaptım. Kurdale gibi. İsterseniz yapabilirsiniz, isterseniz yapmasanız da olur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu videomuz için de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşlerinizi, sorularınızı her zaman yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz.